Herkese selamlar. Belki de bundan 50 yıl sonra yakın tarihi okuyan nesiller Allah'ın "Ey Müslümanlar, birlik olun" uyarılarını okuduktan sonra bazı Arap ülkelerinin, hele hele İslam'ın doğduğu toprakların, Türkiye'nin, Filistin'in, Azerbaycan'ın yanında olmak yerine neden Yunanistan'ın, İsrail'in, Fransa'nın, Amerika'nın yanında olduğunu anlamakta güçlük çekecekler. Güçlük çekecekler çünkü yıllardır emperyalist güçlerin İslam coğrafyasının canına okuduğunu bile bile, Müslümanlara zulmettiğini bile bile, sömürge altına alıp asimile ettiğini ve hatta yok ettiğini bile bile bu güçlere karşı birlik olmak yerine neden onların tarafında olduklarını kendilerine izah etmekte güçlük çekecekler. Ne kadar acınası bir durum değil mi? Aslında Osmanlı'nın toprağı olan bölgeler, Birinci Dünya Savaşı'nda onurunu, şerefini ve kendi vatan toprağını dünya malına satarak ihanet eden Şerif Hüseyin'in ihanetleriyle 1916 yıllarında bizi sırtımızdan hançerleyerek o toprakları bizden alıp götürdü. Ve işte bu yüzdendir ki biz yıllarca Araplar bizi sırtımızdan vurdu anlatımlarını birçok defa duyduk. Yalnız burada bir farklı nokta vardı. Bizi arkamızdan vuranlar bilakis Arap halkı değildi. Bizi arkamızdan vuranlar Arap halkının kaderine hükmeden satılmışlardı. Hatta bazılarının soyu, kütükleri araştırıldığında Yahudi oldukları ortaya çıkmıştı. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bizlerin mübarek topraklar olarak nitelediği, İslam güneşinin doğduğu, Allah Resulü'nün, sahabenin bağrında yattığı toprakları bugün yöneten satılmışlar, Müslüman Türkiye'nin yanında olmak yerine Müslüman coğrafyasını sadece enerji zenginliği için sömürmek adına sıraya girenlerle birlik oluyor. Türk mallarını boykot ediyor ve Türkiye'ye uyarı üzerine uyarı yaparak hacı olacak kişi göndermeyin diyor. Elbette akıl hocalarının kim ya da kimler olduğu ortada. Türk mallarını boykot etmenin aslında hiçbir faydası olmadığını gördüler. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ve Türk düşmanı El Nehyan, Fransız lider Macron'un direktifleriyle Türkiye ve Türk şirketlerine, Türk ürünlerine karşı savaş açmış, boykot ile yetinmemiş, yasaklamaya gidebileceğine dair de göndermeler yapmıştı. Yazık ki ne yazık. Sözde Müslüman bir ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri, Allah Resulü, Peygamber Efendimiz ile dalga geçme cüretini gösteren Fransa'ya tepki göstereceğine, adeta İslam'a savaş açan Fransız lider ile kol kola yürüyor ve Müslüman bir ülke olan Türkiye'ye cephe alıyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan Veliahtı Prensi Muhammed bin Selman'ın ise diğerinden farklı kalır yanı yok. O da özellikle Cemal Kaşıkçı olayı ile alevlenen bir düşmanlık güdüyor Türkiye'ye. Gerçi son duyumlarımıza göre şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı onu yola getirmek için yoğun mesai harcıyor ve yakında ılımlı yaklaşımlar ile Türkiye'ye yanaşmaya başlayabilir. Bekleyip göreceğiz. Anne tarafından Yahudi olduğu tescilli olan Mısır'ın darbeci lideri ve her fırsatta İsrail'e yakın durmayı kendine başarı gören Sisi'yi saymıyorum bile. Gerçi son birkaç aydır İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ihanete uğramış olsa da halen onların safından net olarak çekilmiş değil. Tabii bunların bir de perde arkasında başka bir amacı var ve hepsi başka bir amaca hizmet ediyor. O da Türkiye'nin Akdeniz'de kalıcı olarak varlığını ortadan kaldırmak. Hani tarihi bir söz vardır ya, 7 düvele karşı savaştık diye. Şu anda da soğuk savaş olarak 7 düvelle savaşıyoruz aslında. Bölgeyi adeta asırlardır sömüren Batı, Türkiye'nin Akdeniz'de varlığını hele hele hakimiyet kurarak
bölgeyi kontrol altına almasını asla istemiyor. Ve şimdi Amerika'nın başına azılı Türk ve Türkiye düşmanı Biden da seçilince elleri güçlendi ve çok yakında S-400 konusundan başlayarak Akdeniz meselesine uzanan bir yaptırımlar silsilesi için ellerini ovuşturmaya başladılar bile. Arap dünyası umarız Türkiye ile uğraşmak yerine küresel emperyalistler ile uğraşmaya başlar da gerçek düşmanın kim olduğunun farkına varırlar. Hiç sanmıyoruz ama biz yine de temenni edelim. Zira varmadıkları her dönem başka bir Müslüman toprağı işgal edilmeye devam edecek. Bugün Orta Doğu'da yükselen alevlerin de tek sebebi emin olunuz ki budur.